Merhaba dostlar, ben Ozan. Kalite, performans ve sorunsuzluk dendiğinde aklımıza ilk gelen markalardan biri kesinlikle MSI. Ama bir sürü seçenek ve çok satan alınmayacak modeller de var. Ama hiç kafanız karışmasın çünkü en iyilerden bahsedeceğim. Fakat laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da çok önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan almanı öneririm. Her zamanki gibi bu videoda yine herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Sizce bu serinin devamı diğer markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz laptop öneri videoları gerçekten çok fazla araştırma ve bir o kadar da emek istiyor. O yüzden destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz MSI laptopumuzla başlayalım. Burada MSI Modern 15'i görüyoruz. i5 12. nesil U serisi bir işlemci burada kullanılmış. 8 GB RAM 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD IPS bir panelle geliyor. Ekran ve kasa kalitesi anlamında bu fiyat bandındaki cihazlar içinde en iyilerden diyebilirim. Bu laptop ofis, iş, günlük kullanım, öğrenciler için alınabilecek. Oyun tarafı, edit, video renderla uğraşmayacaksanız gayet iyi bir laptop. İkinci sırada hem MSI tarafında hem de şu anki laptop piyasasını düşündüğümde en ucuz gaming laptoplardan MSI Teen 15'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 8 GB 4800 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 2050'nin 45 Watt'lık versiyonu kullanılmış. Artık yıl olmuş 2024, RTX 20 serisinden ekran kartı kaldı mı diye düşünmeyin. Çünkü RTX 2050 3050'den sonra çıkmış bir kart. 3050 ile arada performans farkı olarak ortalama %10'luk bir fark bulunuyor. Şu anda i5 12. nesil ve 2050 ekran kartını düşündüğümde bu fiyatlarda gayet alınabilecek bir cihaz. Kasa kalitesi, ince hafif tasarımı ve taşınabilirlik noktasında da gerçekten başarılı bir laptop. Normalde bu laptopun 3050 ve 16 GB RAM'li versiyonu da 25.000 altındaydı. MSI Teen 15'in 3050 versiyonu da öneriyordum ama şu anda fiyatları baya yükseldi. Fakat MSI'nin Teen serisinde olan laptoplarda RTX 4050 ve 4060 modellerini önermiyorum. Çünkü hem tek fanla geliyor hem de baktığımız zaman 45 Watt'lık ekran kartı 4050 için de 4060 için de yeterli değil. 3050 ve 2050'de 45 Watt'la ekran kartının gücüne oranla iyi bir performans alıyoruz. Ama 4000 serisinde minimum 75 Watt'ların olması gerekiyor. Ve tek fanla beraber de soğutma sistemi olarak beğendiğim bir cihaz değil. O yüzden MSI Teen serisinde şu anda alınabilir en mantıklı cihaz uygun fiyatlı modeller. Buna bağlı olarak 25.000'den 40.000'e kadar başka bir MSI önermiyorum. Ve burada sadece Teen serisi değil, MSI Cyborg'da tasarım dışında altyapı olarak MSI Teen'le birebir aynı. Tek fan ve 45 Watt'lık ekran kartıyla beraber geliyor. O yüzden Cyborg ve Teen yerine Katana'ya bakmak çok daha mantıklı. 40.000 altı bütçe ile ekran kartı kısmında en iyi performansı istiyorsam MSI Katana 17'yi görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 17 inç Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. Özellikle soğutma sistemi yönünde bu fiyatlardaki en iyi laptop diyebilirim. Kasa kalitesiyle de MSI olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Bu fiyat bandında hem 17 inç ekran hem 4060 hem de MSI'nin Teen, Cyborg gibi kısılmış serilerinden değil Katana serisinden bir laptop. i5 12. nesille 4060 bir darboğaz yapıyor mu derseniz kesinlikle yapmıyor. Baktığım zaman gayet iyi bir performans alıyoruz. Yine bu bütçelerde fakat benim için birinci odak ekran kartı değil işlemci diyorsanız MSI Katana 17'nin i7 13. nesil versiyonunu görüyoruz. i7 13. nesil H serisi işlemciyi burada görüyoruz. 16 GB RAM ve 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonuna yer verilmiş. Burada hem kasa kalitesi hem soğutma hem de kasanın daha da büyük olmasıyla beraber soğutma performansı 4050 laptoplar için de açık ara en iyisi diyebilirim. RGB klavyesi 17.3 inç Full HD IPS 144 Hz paneliyle de beraber geliyor. 50.000 bandında da bence şu anki piyasayı düşündüğümde fiyat performans olarak en mantıklı MSI Katana 17'nin 4060 fakat i7 13. nesil versiyonu diyebilirim. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Tabii ki RTX 4060'ın da 105 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 16 GB 8x2 5200 MHz RAM'ler ve 1 TB SSD'yi de bu laptopun en önemli
artısı ve Bravo 15'ten kasa kalitesi ve klavye hissiyatı olarak da daha üst segment bir cihaz. Tabii ki en büyük artısı da 17.3 inç 144 Hz Full HD ekranı, %62 sRGB renk komutuna sahip. Haliyle burada kasa daha da büyüdüğü için soğutma sistemi de bir kademe daha önde. 60.000 bandında laptop aldıktan sonra yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum. MSI Katana'nın yeni nesil yapay zeka destekli serisi Katana A17'yi görüyoruz. Ryzen 9 8. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM, 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4070'in 140 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Eğer makine öğrenme, yapay zeka geliştirme ile uğraşıyorsanız Ryzen 9 8. nesil gayet mantıklı bir işlemci diyebilirim. Kasa kalitesi olarak MSI'in fiyat performans serisi olduğu için iç yüzey plastik, dış kapakta metal bir yapıyla geliyor. Benim için büyük ekran değil, taşınabilirlik birinci öncelik diyorsan bu laptopun birebir aynı donanıma sahip Katana A15 versiyonunda var. Onu da rahatlıkla alabilirsin. Ama laptopu ben render, mühendislik için alacağım. Hem işlemci hem de ekran kartı performansı anlamında bu fiyatlardaki en iyi cihazı istiyorsam MSI Sword 16'yı görüyoruz. i7 14. nesil HX serisi işlemciyi görüyoruz. 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM, 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4070'in 115 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16 inç Full HD Plus 144 Hz %62 sRGB renk komutuna sahip. Ekran kalitesi yeterli ama üst seviye değil. Soğutma ve kasa kalitesi yönünde de sağlam bir laptop. RGB klavyesi ve tasarım olarak da tam bir gaming laptop diyebilirim. Genel olarak işlemci performansı ile öne çıktığı için özellikle render, mühendislik veya 3D modelleme alanında kullanacaksanız bu laptop mantıklı. 80.000 bandında bir bütçeyle Katana, Sword gibi orta segment cihazlar değil, MSI Vector serisinden Vector 16'yı görüyoruz. i7 13. nesil HX serisi işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM, 1 TB SSD'nin yanında RTX 4080'in tam performans 175 Watt'lık versiyonu görüyoruz. 16 inç Full HD Plus 144 Hz bir ekran burada kullanılmış. Bu fiyatlarda 4080 ile alınabilecek en mantıklı cihazlardan diyebilirim. Ekran kalitesi çok üst seviye değil. %72 sRGB renk komutuna sahip. Fakat Full HD Plus çözünürlükte güzel bir artı. Vector 16'nın i9 14. nesil HX serisi işlemcisi, 4080'in 175 Watt'lık versiyonu ve ekran tarafında 16 inç QHD Plus 240 Hz tazeleme ile beraber soğutması, kasa kalitesi ve performansıyla tam anlamıyla eksiksiz, kusursuz bir laptop diyebilirim. Şu anda bu laptopta sağlam bir indirimde ki 100.000 bandında da alınabilecek en iyi laptop diyebilirim. Ve Vector serisinin dışında en üst seviye olarak da MSI Raider'ın 4090'lı modelleri de favorilerim arasında. Bunun dışında sadece gaming laptoplar içinde değil, alabileceğim en iyi laptopu istiyorsam MSI Titan 18 gibi profesyonellere yönelik 128 GB RAM, 4 TB SSD, 4090'ın 175 Watt'lık versiyonu, mini LED paneli 4K'nın üstünde çözünürlüğü ile Titan 18 rakipsiz bir laptop. Fakat tabii ki herkese göre değil. Yine de 4080 ve 4090 kullanan üst seviye MSI laptoplar için de ayrı bir liste oluşturacağım. Onun da linkini açıklama ve yorumlara koyarım. Dostlar, şimdi en önemli kısım, son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem hem çok yüksek değil hem de performans olarak laptoptan çok bir beklentim yok. İş için, ofis için gündelik kullanım odaklı bir laptop alacaksam MSI Modern 15 kasa kalitesi ve ekranıyla da 15.000 bandında alınabilecek iyi bir laptop. 20.000 bandında taşınabilir olsun, CS, Valorant, GTA gibi oyunları yüksek ayarlar 60 FPS üstü oynatsın veya giriş seviyesi render, Photoshop için kullanacaksan MSI Teen 15 alınabilir. Ama ben her anlamda düşündüğümde, aldığımda uzun yıllar kullanabileceğim kaliteli bir MSI istiyorsam MSI Katana 17 bu noktada favorim. Bütçeniz 40.000'e daha yakın, benim birinci odam oyun performansı diyorsan i5 4060 versiyonu. 40.000 bandında da benim favorim 4050 versiyonu. 50.000 bandında da bu laptopun 4060 ve 1 TB SSD'li modeli çok mantıklı diyebilirim. 60.000 bandında da sağlam bir işlemci isteyenler için Sword 16 benim favorim de MSI Katana A17. Ben orta segment değil üst segment bir laptop istiyorum. Bütçeyi de çok zorlamayayım dediğinizde MSI Vector 16'nın i7 13. nesil
nesil 4080 versiyonu benim kesinlikle favorim. Eğer bütçem 100.000'e çıkıyor ve piyasadaki en mantıklı 4080 cihazlardan MSI Vector 16'nın i9 14. nesil ve QHD Plus 240 Hz ekranıyla düşündüğümde bu fiyatlarda Vector 16 gerçekten kaçırılmayacak bir laptop. Hem oyun hem mühendislik, video edit, Photoshop içinde kullanılabilecek, ekran kalitesi, performans, soğutma her anlamda düşündüğümde eksiksiz bir laptop diyebilirim. Bütçe sınırım yok, büyük ekranlı 4090 ve mini LED bir panel istiyorum diyorsan da MSI Raider 18'i rahatlıkla önerebilirim. Fiyatını kesinlikle hak eden bir laptop. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda bu piyasada soğutması, performansı ve deneyimiyle fiyatını oranla düşündüğümde en iyi MSI laptoplar bunlardı ve alım gücümüzü çoğumuz için laptoptan beklentilerimi düşündüğümde MSI Katana 17 en mantıklı cihazlardan diyebilirim. Büyük ekran istiyorsanız da gerçekten alternatifi olmayan bir laptop. 20.000'den 40.000'e kadar MSI tarafında çok alınabilecek bir laptop yok. Bu bütçelerde Asus'ta HP tarafında önerdiğim diğer cihazlara bakmak daha mantıklı. Kanalda bir sürü laptop inceleme öneri videosu var. Onları da izlemeni öneririm. Bütün önerdiğim MSI laptoplarında ayrı bir listesi olacak. Onu da açıklama ve yorumlara koyarım. Bu laptopların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri yine aşağıda olacak. Ve bunların dışında önerdiğim bazı MSI laptoplar da var. Aldıktan sonra bir problem yaşamamak, kafanın ağrımaması için oradan almanı öneririm. Stokları bittiği için bazıları bu listede yok. Eğer stoklara tekrar gelirse önerdiğim tüm MSI laptoplar linkine onu da koyarım. Bu serinin devamı için de alt taraftan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli ve aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.